Merhaba. Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu Leyla'nın selvisiyle oluşturulmuş bir çit neden sararır, neden kurur, neden kahverengileşir ya da çitimizin bir kısmı ya da tamamı neden kuruyarak ölür. Leyla'nın selvisiyle oluşturmuş olduğumuz çitte tüm bu sorunlara neden olan birçok etken vardır. Ancak sizlerle bugünkü videomda 8 ana başlıkta ele alacağım. Leyla'nın servisinin kurumasına, sararmasına, bir kısmının ya da tamamının ölmesine neden olan 8 ana başlıktan ilki doğru dikim noktası tespit etmek. Öncelikle Leyla'nın servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitin gün boyu güneş alıyor olması çok önemli. Evet, şu an ekranda görmüş olduğunuz Leyla'nın çitimiz doğrudan güneş alıyor. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi üst kısımlarını incelediğimiz zaman üst kısımlarının gayet sağlıklı bir şekilde parlak yeşil renkte olduğunu görmektesiniz. Leyla'nın servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitin doğru dikim noktası neden önemli? Bakın şu an görmüş olduğunuz Leyla'nın servisinin çiti güneye bakıyor. Yani gün boyu güneş alan bir nokta. Sürgünleri incelediğimizde, bakın şu sürgünleri inceleyelim. Yaklaşık 60 santimetre civarı bir sürgün oluşturmuş. Güneye bakan bir noktada Leyla'nın servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitin sürgün uzunluğu yaklaşık 60 santimetre civarı. Bakın renkleri gayet yeşil ve parlak yeşil. Çok güzel görünüyor renkleri. Parlak yeşil bir rengi var. Şimdi sizlerle Leyla'nın servisiyle oluşturulmuş çitin kuzeye bakan kısmını göstermek istiyorum. Bakınız, burası da Leyla'nın servisiyle oluşturulmuş çitin kuzeye bakan kısmı. Buralar doğrudan güneş almıyor. Dolaylı yönden güneş alıyor. Doğrudan güneşle temas etmedikleri için bakın sürgün uzunlukları bazı kısımlarda 10 santimetre. Burada bir yaklaşık 30 santimetre civarında bir sürgün oluşturmuş. Ancak genel olarak baktığınız zaman sürgün uzunluğu 10 ila 20 santimetre civarında. Bakın buralardaki sürgünleri incelediğiniz zaman kuzeye bakan bir kısımdaki sürgünlere baktığınız zaman yaklaşık sürgün uzunlukları 20 santimetre civarı. Üst kısmı incelediğimiz zaman bakın Leyla'nın servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitin üst sürgünleri. Bu kısımlar doğrudan güneş aldığı için bakın şurada üst kısım doğrudan güneş alıyor. Dolayısıyla doğrudan güneş alan noktalardaki sürgün uzunluğu 60 santimetre civarında. Güneşin Leyla'nın servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitteki ne kadar önemli olduğunu burada rahatlıkla görebilirsiniz. Hem sürgün uzunluğu hem de Leyla'nın servisiyle oluşturmuş olduğumuzu, bakın şu rengin parlaklığına bakın. Mat bir yeşil. Kuzeye bakan kısımda mat yeşil. Şimdi hemen doğrudan güneş alan bir noktadaki, bakın burayı inceleyelim. Gayet parlak, daha canlı bir yeşil oluşturuyor. Bakın. Çok parlak bir yeşil. Leyla'nın servisinin dikim noktasının doğru tespit edilmesinin ne kadar önemli olduğunu sizlere örneklerle gösterdim. Kuzeye bakan bir kısımdaki sürgün uzunluğu ve Leyla'nın servisinin rengi daha mat iken güneye bakan kısımdaki Leyla'nın servisiyle oluşturulmuş olduğumuz çitin daha canlı yeşil ve sürgün boyunun çok daha uzun olduğunu gördük. Güneşin bitkilerin gelişimi üzerinde son derece önemli olduğu açıktır. Ancak özellikle ibreli yani kozalaklı bitkiler üzerinde gelişimi çok daha önemlidir. Çünkü kozalaklı bitkilerde güneş ışığı son derece önemlidir. Güneş alan kısımlar
daha iyi gelişip sürgün boyu daha uzun ve renkleri daha canlı, daha parlaktır. Ancak güneş almayan kısımlarda sürgün boyu daha kısa, renkleri daha mat ve gelişimleri daha zayıftır. O yüzden mutlaka Leyla'nın selvisiyle oluşturmuş olduğumuz çitin gün boyu güneş alan noktalara dikimini yapmamız gerekiyor. Leyla'nın selvisiyle oluşturacağımız çitte dikim aralığı ve komşu sınırı ile çit arasındaki mesafenin doğru seçilmemesi çitimizin yeterince havalanmamasına, hava akışının olmamasına, iç kısımlar yeterince güneş almadığı için kurumalara, sararmalara, kahverengileşmelere, alt kısımlarda aynı şekilde yeterince güneş almayacağından dolayı kurumalar meydana gelecektir. O yüzden hem dikim aralığı hem de komşu ile olan sınır hattını doğru tespit edilmesi gerekiyor. Leyla'nın servisinin kurumasına ya da tamamen ölmesine neden olan ikinci faktör ise doğru dönemde dikim yapmamak. Bölgemizin bulunmuş olduğu coğrafyaya göre doğru zamanda Leyla'nın servisini dikmemiz gerekiyor. Leyla'nın servisiyle oluşturacağımız çiti doğru zamanda dikmemiz gerekiyor. Peki doğru zaman hangi dönemdir? Bahçemizin bulunduğu nokta eğer bölge 7 ve daha soğuk bir coğrafyada yaşıyor isek o zaman ilkbahar dönemi dikim için en uygun dönemdir. Eğer zaruri şartlarda sonbahar dikimi de yapılabilir. Bunun dışında kış döneminde veya yaz döneminde kesinlikle Leyla'nın servisiyle çit oluşturmuyoruz. Eğer bölgemiz bölge 8 ve daha sıcak bir coğrafyada bulunuyorsa o zaman dikim dönemimiz sonbahar, kış ve ilkbahar olabilir. Çok sıcak bölgelerde kış döneminde de dikim yapabiliriz. Bu sıcak bölgelerde sonbahar ve ilkbahar dönemi doğru dikim zamanlarıdır. Yaz döneminde aynı şekilde bu bölgelerde de kesinlikle dikim yapmıyoruz. Özellikle yaz döneminde yapılan dikimlerde Leyla'nın selvilerimiz kuraklığa maruz kalacağı için iyi bir gelişim gösteremeyecek. Ya tamamen ölecek ya da çok yavaş bir gelişim gösterecektir. Kısacası yaz dönemi kesinlikle doğru zaman değildir. Kış dönemi toprağın don olmasından ve çok soğuklarda Leyla'nın selvisinin kökleri soğuktan etkileneceği için kış dönemi de dikim için uygun değildir. Üçüncü faktör Leyla'nın selvisinin doğru dikilmemesi. Burada en önemli faktör dikim çukurunu oluşturduktan sonra toprak seviyesiyle Leyla'nın servisinin kök topunun aynı seviyede olmaması. Bazen Leyla'nın servisinin kök topu çok aşağıda, bazen ise toprak seviyesinin üstünde kalmakta. Dolayısıyla her iki durumda da Leyla'nın selvimiz üst kısımdan başlamak üzere aşağı doğru kurumalar meydana gelecektir. Diğer bu husus Leyla'nın servisinin dikimini yaptıktan sonra maçlama yapılmaması. Maçlama Leyla'nın servisinin dikim sonrası yapılması gereken en önemli hususlardan biridir. Nasıl ki Leyla'nın servisine dikimi yaptıktan sonra can suyu veriyor isek aynı şekilde maçlama da yapmamız gerekiyor. Maçlama kışın kök topundaki kökleri soğuktan, yazın kuraklıktan koruyacaktır. O yüzden mutlaka Leyla'nın servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitin dikiminde kullandığımız Leyla'nın servilerinin mutlaka maçlamasını yapmamız gerekiyor. Diğer bir husus ise özellikle boyu 1.20'yi geçen Leyla'nın servilerinin dikimini yaptıktan sonra herhangi bir bambu çubukla veyahut da farklı bir kazıkla Leyla'nın servisinin boyuna göre 1,5 metre boyunda bir Leyla'nın servisi varsa herhangi bir bambu çubukla veyahut da bir tahtayla onu sabitlememiz gerekiyor. Ya da 3 metre boyunda bir Leyla'nın servisi dikimi yapmış isek bunu en az 2 noktadan kazıkla
sabitlememiz gerekiyor. Eğer Leylandin servisini bu söylediğim gibi sabitleme yapmazsak, özellikle rüzgarlı bölgelerde yaz döneminde ya da sonbahar döneminde şiddetli rüzgarlarda Leylandin selviniz oynayacak. Dolayısıyla kökler hava alacak. Bundan dolayı da yine aynı şekilde Leylandin selvimiz üst kısımdan başlamak üzere aşağı doğru kurumalar meydana gelecektir. Sararmalara, kurumalara, kahverengileşmelere ya da Leylandin servisinin tamamının ölümüne neden olan dördüncü faktörümüz ise Leylandi hastalık ve zararlıları. Leylandi hastalık ve zararlıları konusunda ilk videomu çektim. Bunu açıklamalar kısmında sizlerle paylaşıyorum. Leylandi servisi hastalık ve zararlıları konulu ikinci, üçüncü ve dördüncü videolarımı da sizlerle paylaşacağım. Leylandi servisi hastalık ve zararlıları Leylandi selülerini etkileyen en önemli faktördür. Leylandi servisinin ölümüne neden olan en önemli faktör Leylandi servisi hastalıkları ve zararlılarıdır. Bunlardan en önemlisi seridiyum kanseri, bot kanseri ve birkaç zararlı Leylandi servisinin bir kısmının ya da tamamının ölümüne neden olacaktır. O yüzden mutlaka Leylandi servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitin bakımını doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Leylandi servisiyle oluşturacağımız çitte yıllık bakımın nasıl yapılacağı, hastalık ve zararlılardan korunmak için nelerin yapılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde ileriki günlerde videomda sizlerle paylaşacağım. Beşinci faktör sulamaya bağlı kurumalar. Leylandi servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitin her gün sulanması, yani sık sulanması ya da haftada bir veyahut da daha uzun süreyle sulanması kuraklığa neden olacaktır. Fazla sulanma ya da az sulama aynı şekilde Leylandi servisinin üst kısımdan başlayarak kurumalara ve Leylandi servisinin ölümüne neden olacaktır. O yüzden mutlaka Leylandi servisinin sulama sıklığı ve sulama süresinin doğru tespit edilip sulamasının yapılması gerekiyor. Aksi takdirde Leylandi servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitin tamamını kaybederiz. Leylandi servisiyle oluşturulmuş çitin sulama sıklığı, sulama aralığı ya da sulamasının nasıl yapılacağına dair videomu açıklamalar kısmına ekledim. Altıncı faktör gübrelemeye bağlı kurumalar. Leylandi servisinin dikim noktasını tespit ettikten sonra dikim çukuruna yavaş salınımlı gübre haricinde kesinlikle gübre ilave etmiyoruz. Bu ilave edeceğimiz gübreler Leylandi servisinin köklerinin yanmasına, doğal olarak Leylandi servisinin üst kısmından ya da uç kısımlarından başlayarak pul yapraklarının, dallarının kurumasına neden olacaktır. O yüzden Leylandi servisinin dikimini yaparken dikim çukuruna kesinlikle yavaş salınımlı gübre haricinde hiçbir gübreyi ilave etmiyoruz. Daha sonraki süreçte Leylandi servisi ile oluşturmuş olduğumuz çitin nasıl gübreleneceği, hangi dönemlerde gübreleneceği ve hangi gübrelerin kullanılacağına ilişkin bir video hazırlayacağım. Bunları da ileriki dönemlerde sizlerle paylaşacağım. Evet, ekranda görmüş olduğunuz gibi buradaki sararmalar, yanmalar daha sonra kuruyup düşecek. Yüksek azot nedeniyle, yapraktan uygulanan yüksek azot nedeniyle meydana gelen sararmalar bu şekilde. Yüksek azotun neden olduğu sararmalar. Yedinci faktör ise toprak pH'ı. Toprak pH'ının çok düşük ya da çok yüksek olması, toprak içerisinde bulunan azot, demir ve
magnezyum seviyelerinin bulunabilirliğinin azalmasına neden olur. O yüzden çok düşük ve çok yüksek pH'lı topraklarda mutlaka pH seviyesinin yüksek olduğu topraklarda kükürt ilave ederek, toprak pH'ının çok düşük olduğu topraklarda ise kireç ilave ederek toprak pH'ını dengelememiz gerekmektedir. Çünkü azot, demir ve magnezyum eksiklikleri Leylandi selvisinin pul yapraklarının sararmasına neden olacaktır. Sağlıklı, canlı bir Leylandi selvisinin pul yapraklarını sağlamak istiyor isek mutlaka toprak pH'ının düzenlenmesi gerekmektedir. Evet, Leylandi selvisinin özellikle alt kısımlarının sararmasına, kurulmasına ve renginin matlaşmasına neden olan diğer bir faktör ise budama. Bu görmüş olduğunuz Leylandi selvisiyle oluşturulmuş çitin sonbaharın sonunda makasladım. Ancak görmüş olduğunuz gibi tepelerde yine sürgünler oluştu. Dolayısıyla bitkimiz mevcut besin maddesi ve suyu ne yapıyor? En üstteki, en çok güneş alan bu sürgünlere yönlendiriyor. Dolayısıyla Leylandi selvimizin alt noktasındaki dallar ve pul yapraklar yeterince su ve besin maddesi almıyor. O yüzden mutlaka en üstteki görmüş olduğunuz bu sürgünleri mutlaka 2 ya da 3 kez kesmemiz gerekiyor. Bu üst kısımdaki sürgünleri kestiğimiz zaman ne olacak? Bitkimizin bu alt noktasındaki pul yapraklar daha fazla besin maddesi ve su alacaklar. Dolayısıyla kurumaları bu şekilde engellemiş olacağız. Leylandi selvisiyle oluşturmuş olduğum bu çit Perilerin Bahçesi içerisinde 14. yılını yaşıyor. Bahçenin etrafında toplamda 225 adet Leylandi selvisi bulunmakta. Leylandi selvilerinin iç kısımlarında 10. ve 15. yılından itibaren fizyolojik olarak Leylandi selvisinin pul yaprakları dökülmekte. Bu fizyolojik bir durumdur. Leylandi selvisi bu iç kısımlardaki oluşan kurumaları yenileyerek yenilerini üretecektir. Leylandi selvisi herdem yeşil bir bitkidir. Yapraklı bitkiler gibi sonbaharda yapraklarını dökmez. Leylandi selvileri yapraklarını yıl içerisinde kademeli olarak döker. Dolayısıyla bu dökülen pul yapraklarının yerine yenilerini çıkacaktır. O yüzden fizyolojik kuruma iç kısımlardaki, özellikle gövdeye yakın kısımlardaki kurumalar, bu pul yaprakların dökülmesi fizyolojik bir durumdur, normal bir durumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.